Nasıl karar verdin, nasıl seçtin, sahneyi mi özledin? Bu metni bulması daha da önemli çünkü bu metin hayatıma yani başka yerlerine tabii ki dokunuyor. Kusura bakmayın dedim, kapattım. Biraz sonra Allah'tan bir telefon çaldı. Öyle çıldırdım yani. Gerçekten çıldırdım. Sonra olaylar nasıl gelişti? Oyunun içine nasıl girdiniz? Sizlerin aksine hiç yorgun bir dönemimde karşılaşmadım. Bu oyun metni bana birebir değmiyor. Söyleyeyim açık. Oynadığım 3 karakter var. Biz bu oyunda ne izleyeceğiz, ne bulacağız? Senin muradın ne? Her türlü bağımlılık oyundan sonra kendi bağımlılıklarımı kendimce, kendi bağımlılıklarımı da düşünüyorum. Çıkasım gelmiyor. Yavaş yavaş yolda başlıyor. İyi ya, provaya geliyorum ya deyip provaya gelince, prova yapınca gidiyor. Hangi birini yapacak bu çocuk? Yani nasıl odaklanacak? Bundan geri kalınca da yetişemiyorsun. Evet. Tabii. Çocuğuna da nasıl yetişeceksin? Evet. İnsanlar 2 perdelik oyunu izlemeye bile sıkılabiliyor bazen. Kalbim küt küt atmaya başlıyor. O yüzden bence o da bir bağımlılık ama çok güzel bir bağımlılık. Öyle Yani bir canlı tarif ettim ki performans. midemde bir karıncalanma yaşandı. Yüzüne ışık vuruyorsa o zaman o kadar gücümüze gidiyor ki Ay, gerçekten evet. çok kırılıyoruz ya. Cannes'da ödül almış bir oyuncuyum. Hissi geliyor mu? O neye karşılık geliyor? Minik bir depresyona girdim. Çünkü oraya geldim. Aysun Öz'de Başka Şeylere hoş geldiniz. Bugün yeni premier yapan ve benim daha izlemeden röportajını yaptığımız, henüz prova yapıyorlar. İnsanlar, mekanlar, nesneler. Doğru söyledim. Doğru. Onu konuşacağız. Evet, yanımızda elbette Merve Dizdar, Nihal Koldaş ve Selçuk Borak var. Öncelikle programıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ Sizi olun. başka şeylerde ağırlamak benim için büyük bir onur ve gurur. Sağ olun. Yıllardır böyle hayranlıkla izlediğim çok kıymetli oyuncular. Merve ile biz zaman zaman vizyon için, diziler için buluşuyorduk ama ilk defa bir Evet. tiyatro oyunu için buluşuyoruz değil mi Tabii seninle? Evet. yutmakta yok. Alice. Alice için de konuşmamıştık. Tamam, ilk Evet, defa. İlk defa seninle Evet. tiyatroyla, oyunla ilgili Evet. konuşacağız. Açıkçası seni sahnede izlemeyi özledim. Ve bu sefer hani çok da büyük bir prodüksiyonla, çok da kıymetli, ağır, Evet. aslında üstesinden çok kolay gelebileceğin ama baktığında da ağır bir oyun olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve merakla da bekliyorum. Metni okuduğumda çok etkilendim. Ki birazcık konuştuğumuzda da hepimiz aynı fikirdeyiz herhalde. Yani böyle güzel bir metinle, güzel bir oyunla birlikte olacağız. Ama Merve, hemen bunu sormam lazım sana. Çok güzel projelerde yer aldın, çok güzel diziler yaptın. Hatta geçenlerde Londra'da C21 eventinde Magarsus'la ilgili konuştuk. Ay. O dünyaya da anlatıldı. Kulaklarını çok çınlattık. Ve şimdi böyle bir oyunla karşımızdasın. İnsanlar, mekanlar ve nesneler. Nasıl karar verdin, nasıl seçtin, sahneyi mi özledin? Ama bu oyunu bulmak, seçmek de kolay olmamıştır. Şimdi şöyle, ben dizideydim zaten, dizi yapıyordum. Ömer dizisinin sonlarına doğru. İbrahim bana zaten bu metni atmıştı. Belki daha önce bile attı, bilmiyorum. Ama çok yorgun olduğum için okudum ve ben herhalde yapamayacağım dedim. Ondan sonra Ömer bitti, hala yorgunluğum devam ettiğinden ötürü gene hiçbir şeye girmeyeyim dedim. Sonra biz kalkıp Londra'ya gittik oyunu izlemeye. Oyunu bir izledik. Yani İbrahim'in yani yıllardır beklediği bir oyun. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum. Bir de biz 10 yıl sonra tekrar beraber oyun yapmaya başladık İbrahim'le. O yüzden zaten çok önemli ama bu metni bulması daha da önemli. Evet. Çünkü bu metin hayatıma yani başka yerlerine tabii ki dokunuyor. Her metinde olduğu gibi başka yerler var. Ondan sonra da Ağustos'ta başladık okuma provalarına. Ağustos'tan beri prova yapıyoruz. Wow, bayağı olmuş. Ekim, Kasım, Aralık, Evet. Ocak. Bir de araya Magarsus girdi. Ya, evet, Ama tabii tabii ki Magarsus artık çekti. ben Magarsus'a gitmeden önce biz bir akış almıştık, kaba akış. O yüzden bünyemizde vardı oyun yani. Yüklenmişti yani Yüklenmişti. bünyeleri. Evet. Tabii hemen sıradan Selçuk Bey'le devam edeyim. Sizin için de neticede hani Merve'nin olması herhalde bu oyunda bir avantajdır diye düşünüyorum. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok şanslıyım ya. Yani ona da söyledim. Provalarda bile seni bilet almadan izliyorum. Ne güzelsin. Evet. Nihal Hanım, sizin için de öyle mi? Merve'yle Evet, Merve ile çalışmak istedim özellikle. Yani Metin, aslında ben metni okumadan seninle görüştük değil mi? Tabii, Evet, ondan okumadan. sonra okumadan bir görüştük. Dedim ki ben çalışmak isterim. Okuyayım ama Evet. yine de Yani çalışmak isterim. Normalde metin benim için çok önemlidir Evet, aslında. evet.
Ama dedim dur bakalım Merve ile çalışmak nasıl bir şey? Gözlerinin içine bakıyorduk. Yani ben kabul etsin diye. Sonra Selçuk abi aynı şey yaşandı. İki oyuncumuza da içten dualar ederek yani ikisini de kabul etmesi bizim oyunumuz için büyük şans. Evet. Evet. Öylesine de Çok söylemiyorum bunu. naziksin, sağ Her ol. yerde söylüyorum. Sağ ol. Yo, bence de öyle. Yani yıllardır izlediğim hani duayen sanatçılarla birlikte çalışıyorsun. Çok. Bu arada Kerem Arslanoğlu, İsmet Evet. Bora Akın, Ferhat Güneş de Evet. kadroda. Ayrıca İbrahim Evet. Çiçek, zaten İbrahim diye Yönetmenimiz. bahsettin ama çeviren ve yöneten İbrahim Çiçek. Ben İbrahim'in oyunlarını ayrı beğeniyorum bu arada. Yani böyle bazı yönetmenlerin oyunları bazı insanlara daha çok geçer sanki. Hani aynı yerden mi bakıyoruz ya da benim sevdiğim tarzı mı yönetiyor bilmiyorum ama ben İbrahim'in oyunlarını ayrı böyle bir, ya İbrahim yönetiyorsa iyidir. Hani oyuncular çok tabii ki çok önemli. Her şey dekor da, şu anda içinde bulunduğumuz dekor da çok önemli. Ki kısmi bir dekor bu arada. Hani bir kısmı burada çekim için düzenlenmiş hali. Ama Selçuk Bey, hani Merve var, İbrahim Çiçek var ve Duncan Macmillan'da oyun da çok iyi bu arada. Hani tüm bunlar herhalde çok etkili bir şekilde bünyeye yüklendi diye düşünüyorum. Vallahi işte bak, demek ki benzerlik varmış Merve'nin benim de. Çünkü şöyle, ben de en yoğun ve yorgun olduğum bir dönemdeydim. Hiç tatil yapamadan, üstelik 63 yıl sonra evimi değiştirip taşınıyorum. Tam her şey o arada beni aradılar. Dediler işte bir oyun var bilmem ne falan. Dedim ya kusura bakmayın, yani hiç tatil bile yapamadım. En ufak vaktim yok, şudur budur. Kusura bakmayın dedim, kapattım. Biraz sonra Allah'tan bir telefon çaldı. Allah'tan. İbrahim aradı ve inan her zaman onu söylüyorum. İyi ki aramışsın diye. İbrahim aradı, dedi ki hiç mi dedi ya, bir 10 gününüz yok mu dedi. Ben size de teksti yollayayım. Bir okuyun dedi. Merve var. Nihal, bir dakika ne oluyoruz, ben şaşırdım. Sen yolla dedim. Testi okuduğum anda inanılmaz. Sonra bana diyor ki telefonda hangisini beğen? Ya ben Pol diyorsun bana, ben Pol'e çıldırdım yani. Gerçekten çıldırdım yani. Sonra baba için o kadar düşünmedim ama provalardan sonra baba için de çok güzel oldu. Ya. Yani bilmiyorum, biz öyle tabii inşallah mahcup olmayız. Ama gerçekten İbrahim böyle elinde sihirli değnek olan müthiş birisi. Evet, Müthiş. ben de öyle düşünüyorum. Yani çok ona çalışırken. teşekkürü çok duyacaksınız. Evet. Bizlerden, herkesten. 63 yıl sonra evimi değiştirdim Evet. dediniz. Evet. Ve 63 yıl sonra evi değiştirmek de aslında bir bağımlılıktan, Evet, bir de ben Başak Burcu'yum. Yani ama inanılmaz hani iyi oyunla oldu. bir paralellik görüyorum İnanılmaz yani. iyi oldu. Daha küçük bir yere geçtik ama çok iyi oldu. Çünkü çocuğum, herkes orada, o çocuklarım, torunum falan, o tarafa geçmek zorundayız. Annemi bırakamıyorduk. Neyse, bu konumuzun dışındaki Evet. işler. Ama Öyle. bence oyun tam böyle sizin bir bağımlılığınızdan Evet, feragat çok iyi, etmek çok- üzereyken çok doğru. bağımlılıkla ilgili Çok bir oyun doğru. olduğu Çok için doğru. soruyorum. Ben üst üste Paul de denk müthiş gelmiş. bağımlı, çılgın bir herif. O Evet, yüzden hani çağırmış bence biraz. doğru. Doğru. Olaylar Doğru birbirini tespit. öyle gelişmiş. Sizin için de hani oyunun anlattıkları, Merve'nin oluşu, işte İbrahim Çiçek bir taraftan, hani oyun hani öyle de şey geliyor, hani mesela ben oyuncu olsam hani ne güzel falan derim ki siz de biraz hani Merve ile Tabii. varsa varım gibi başlamışsınız ama sonra olaylar nasıl gelişti? Oyunun içine nasıl girdiniz? Hani okumakla provalarda bile her şey yavaş yavaş değişir ve Tabii. hani tamamen hani premier yaptıktan sonra bile aslında oyun ilerler, yaşamaya devam Tabii eder. ki, tabii Tiyatronun ki oyunu. oynadığımız sürece. Şimdi ben sizlerin aksine hiç yorgun bir dönemimde karşılaşmadım. Gayet işsiz, biraz. gayet yeni bir tiyatro olsa da prova yapsam dediğim bir dönemimde geldi. Yani o bakımdan gayet uygun düştü. Bir de yeni insanlarla tanışmak, özellikle gençlerle tanışmayı Ya. son yıllarda çok seviyorum. Çok ön yargılarım var gençlerle ilgili. Bunları çalıştıkça bunların bir kısmı doğrulanıyor. Bir kısmı yanılgı olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Bu da çok güzel bir şey. Yani benim için her şeyi yeniden öğrenmek ve bu da çok diri tutan bir şey bizi, değil mi? Özellikle bizi. Dolayısıyla bu işin içine girdikten sonra bütün bu tanışmalar, İbrahim'le tanışmak, onun çalışma yöntemini anlamaya çalışmak, onunla uyum kurmaya çalışmak, Merve ile ilişki, o oyuncu ilişkisi seninle. Bütün bu alışveriş benim için çok hayatta tutan şeyler. O anlamda aslında oyunun metninin ne olduğu da o kadar önemli olmamaya başladı benim için.
Normalde ben hakikaten bir oyunun metninin bana birebir çok değmesini isterim. Mesela bu oyunun metni bana birebir değmiyor. Söyleyeyim açık. Oynadığım 3 karakter var. Onlar da bütün bu bağımlıların arasında tek sağduyulu, tek sıkıcı olan karakterler bana ait. O yüzden de tabii ben ki bir oyunun temel direğiyim. Etrafımda herkes dönüp dolaşıyor renkli renkli karakterlerle. Fakat böyle karakterleri oynamakta bana iyi geldi açıkçası. Yani duyguları çok yoğun olmayan, çok bastırılmış karakterleri oynamak iyi geldi. Son karakter hariç tabii ki. Anne İnanılmaz karakteri, evet. bir bölüm. herkes için farklı bir serüvenle aslında başlıyor oyunun gidişatı. Sonuçta bu projenin içerisinde yer alıyorsunuz. Aslında oynadığın karakterin 5 farklı halini görüyorsun. Ama biz herhalde şeyle başlıyoruz. Ne kadarını anlatabilirsin tabii bilmiyorum ama Çehov'un Nina'sıyla oyun başlıyor. Ve sonra nasıl gelişiyor? Ne anlatıyorsun? Biz bu oyunda ne izleyeceğiz? Ne bulacağız? Senin muradın ne? Bizi nereye götürmek istiyorsun? Kızım kendi oyuncu zaten. evet. Bir kere buradan çok etkili benim için. Ve Nina bir sahneyle açılıyor oyun. Oyunda oynuyor şeklinde açıldığı için. Nina oradan Evet. geliyor. Ama hayatına Nina oyununu bilenler için tabii ki hayatına da birazcık yansımaları var. Ama sonrasında bambaşka bir halini görüyoruz. Bir halini daha görüyoruz ama bu bir rahatsızlık da aslında bir yandan. Fakat bağımlılık hikayesi dediğine çok geliyor. Yani her türlü bağımlılık oyundan sonra kendi bağımlılıklarımı kendimce, kendi bağımlılıklarımı da düşünüyorum. Ben seyircilerin izledikten sonra çok fazla şey bulacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu bağımlılıklardan öte bir de koca bir aile var. Evet. Bunlar çok zor şeyler Evet. bence. Ama yani şimdilik Emma'yı söyleyeceğim. Emma tabii çok yer bildiğim, yer çok uzak olan biri bana. Ama o bildiğim yerlerle de tekrar yüzleşmek başka bir yer. Bir kapı açıyor benim için. Bir de Nihal'in dediğine tabii çok katılıyorum. Bir yerden sonra şöyle bir hal aldı benim için de oyun. Böyle bir ekiple oynamak ders gibi. Yani günün sonunda hepimiz elimizden geleni yapıyoruz iyi bir şey yapmak için. Ama bu yetti yani şu provaları bile özleyeceğim mesela o anlamda. O yüzden iyi hissediyorum. Ama tabii ki bir tiyatro yapmak yani her şeyi yapmak gibi çok zor, çok emek, çok fazla zaman harcıyoruz tabii ki. Ben delilik olduğunu düşünüyorum. Yani evet zor. kamera önü, sinema filmi, ya sinemanın ağırlığı başka, hani o bambaşka bir şey. Dizi başka bir şey. Ama tiyatro bir delilik olduğunu düşünüyorum. Niye her akşam o perdenin karşısına geçip perde açılınca bu kadar kocaman salonlarda yüzlerce kişinin karşısında ezberleyip ya da benimseyip o karakteri çıkıp canlı canlı oynama. Niye yapıyorsunuz bunu kendinize diye sormak istiyorum. Yani hep tiyatroya her geldiğimde ve her perde açıldığında, oyun başladığında bunu düşünmeden kendime edemiyorum doğrusu. Aslında bizim bundan yıllar önce bir oyuncu arkadaşımızla konuşuyorduk ve şuna karar verdik. Oyuncular aslında yapı itibariyle, bünye itibariyle gündelik hayatta hasta insanlar. Ancak oynayabildiklerinde iyileşiyorlar. Dolayısıyla mecburen çıkıyorlar. Yani o kadar da hani fantazi olsun da sahneye çıkayım diye bir şey yok. Çünkü gerçekten zor bir şey. Ama hani bir nevi zehirimizi atıyoruz diyebiliriz. Daha önce de konuştuk yine. Evet. Yani terapi alanı yani Evet. bütün moralim bozuksa da geliyoruz ve onu oradan çıkarıyorsun gibi bir şey. Hayatın bize İyileştiriyor. yüklediği zehirleri ancak böyle atabildiğimiz için herhalde bu işi Bence de. yapıyoruz. Çok acayip bir Yani şey. hayatta bu zor bir şey. Bu zor bir meslek hakikaten. Ve çok. başka bir kimliğe bürünmek eğer seni mutlu ediyorsa, ki beni çok mutlu ediyor ve onu da orada gösterebiliyorsan, hele bir de beğeni alıyorsan ötesi yok. Yani gerçekten çok mutlu Müthiş bir oluyor tatmin insan. tabii bir Evet. taraftan. Ve bütün yorgunluğun geçiyor o zaman. Yani şimdi az mı yoruluyoruz çocuklar? Yani nasıl bir prova yapıyoruz? Şu an çok yorucu. Ben size açık söyleyeyim. Mesela bugün mesela akış alıyoruz. Eve gittiğimde yokum. Ama mesela 12 saat bir setten görünce eve gidince bir bölüm dizi bile izleyebiliyorum. Evet. Ama oyundan sonra Evet. enerji bulamıyorum. Yani bitince. Çünkü bütün gün. Zor bir şey yani.
tamamen kapalı bir şeyin içerisinde bir şeyin üstesinden gelmeye çalışıyorsun. Burada hem beyinsel hem ruhsal Evet, hem çok de güçlü. fiziki açıdan çok yorucu bir şey. Evet, mesela evet ne güzel ya, yarın sabah çıkıp gideceğim, provam var, çok mutluyum diyebiliyorsan işte o işi seviyorsun demektir. Yani o da seni besliyor. Yani yorgunluk sonra bir kenara atıyorsun o zaman. Bana da böyle şöyle oluyor Selçuk abi bazen. Mesela sabah bir uyanıyorum. İnsanlara bakıyorum normal hayatları. Ne güzel diyorum. Provaya gideceğim. Çok kötüyüm yani Selçuk abi. Çıkasım gelmiyor. Yavaş yavaş yolda başlıyor. İyi ya. Provaya geliyorum ya deyip provaya gelince prova yapınca gidiyor. Fakat Vallahi- Merve'nin bu oyundaki yükü gerçekten çok fazla. Çok fazla. Çok inişli çıkışlı, çok duygusal olarak zorlayıcı bir rol. Zorlayıcı. Yani herhangi bir Evet. rol gibi de değil. Yoruculuğu. Çok iyi. Çünkü gerçekten sabah uyanıp şey oluyorum. Yani bugün Bir de farklı ruh hallerindesin. tabii. Yani o çok zor bir şey. Dediğin gibi bazılarında Merve olarak Emma'yı anlıyorsun ama bazılarında hiç anlamıyorsun ve bilmediğin bir Bir de yerden Aysun bakıyorsun. tabii ki bu büyük bir mesele bağımlılık. Çok zor bir Evet, şey. çok, Yani bu oyun çok gerçek. Bunun daha fazlası da var gerçek hayatta. Çok daha Zor, fazlası çok zor. var. Evet. Bir bağımlılıkla mücadele etmek önemli bir şey. Ve ben çok günümüzü yansıtan bir oyun olduğunu düşünüyorum. Yani bağımlılık sadece madde bağımlılığından bahsetmiyoruz aslında. Genel olarak pek çok Genel. bağımlılığın Tabii, gösterdiği ki. semptomları Tabii ki. karakter gösteriyor büyük ihtimalle. Ama şu anda en çok konuştuğumuz şey, biraz önce gençlerle ilgili konuşuyorduk. Ya, aslında sadece gençler değil, bence hepimiz için de bu ekranlara bağımlılık. Yani en büyük bağımlılıklarımızdan biri şu anda o. Ya da işte unlu yiyeceklere bağlılık ya da şekere bağlılık. Hani hayatımızda o kadar çok, ya da bir kişiye bağımlılık ya da bir lidere bağımlılık ya da bir aileye, bir çevreye, bir sosyal çevreye bağımlılık. İşte oraya gitmeden kendini iyi hissetmiyorsun. Onların içinde olduğunda kendini bir birey gibi hissedip olmadığında aslında çok kötü hissediyorsun. Yani bu da bir şey yani. O yüzden hani çok böyle günümüz insanına, Kesinlikle. eskiden bu kadar bağımlı mıydı insanlar? Daha az şey olduğu için hayatımızda belki daha az bağımlılığımız vardı. Şimdi sanki bana daha çok gibi geliyor. Ne Evet, çok dersiniz? çok doğru bir teşhiste bulundunuz. Gerçekten bu oyunda da aslında o var. Bunu da yeni fark ettim bu arada. Oyunda ne olup bittiğini bazen yeni Ama fark o kadar ediyorum. doğru ki. Evet. Daha oynarken Yani yapacağız. böyle bir hayatta, çünkü daha çok onun karakterinin dile getirdiği bir şey bu. Günümüz dünyasında bağımlı olmamak çok zor diyor. Diyor. Evet. Yani ondan uzak kalabilmek çok zor. Ve o zorluğu görüyoruz zaten oyun Dünyanın içinde. gerçeği bu. Dünyanın gerçeği bu derken. Evet. Aynı şey aslında söylediğiniz doğru. şeyi söylüyor. Ben son zamanlarda benim çok özellikle 16 yaşında bir oğlum var. 16 yaşında çocuklar, yani gençler genel olarak hepsinde aynı durumda şu anda. Ders çalışmaları lazım, sınavları var, işte hedefleri var ama bir taraftan da bu kadar çok çeldiricinin olduğu, bu kadar çok akıllarını başından alacak dünyalar önlerine seriliyor. Ve ekran var elinin altında ama ders çalışması da gerekiyor ama gezmesi de ama sosyalleşmesi de gerekiyor. Hangi birini yapacak bu çocuk? Yani nasıl acayip bir şey. odaklanacak o şeye ki ve alışkanlık, bir de sürekli sosyal medyaya takip, hepimiz için aynı şey, sadece gençler için değil ama onlar hayatlarını kurdukları noktada daha da zorlanıyorlar şu anda. Peki bir şey diyeceğim. Mesela ben sosyal medyayla mesafeliyim. Genel olarak da yani teknolojiyle biraz maalesef mesafeliyim ama bundan geri kalınca da yetişemiyorsun. Evet, Tabii. Çocuğuna da nasıl yetişeceksin? evet. Evet, Yani çünkü seni buna çekiyor mecbur içine. kılıyor gibi bir Yani şey. onun dışında durabilmek, o hayatın dışında durabilmek çok zor bir seçenek. Yani çok seçeneğimiz var gibi gözüküyor hayatta. Evet, ama Ama yok. Böyle bir yerlere doğru çekiliyoruz. Yani orada çok iradeli, çok özgün kişilikler olmak gerekir ki bu mümkün değil. O kadar pardon Selçuk. Söyle canım. O kadar her şey hızlı ki insanlar iki perdelik oyunu izlemeye bile sıkılabiliyor bazen. Yani bizde geldiğimiz nokta yani. Bazen. Londra'da sıkılmıyorlar. Hariç. Çünkü onlar bu şeye alışık. Hatta iki perde oyun istiyorlar işte dediğim gibi. Evet, evet. Neden Ben tek perde oyun izliyoruz diyorlar. vakit ayırdım, bu kadar yol Tabii. geldim, para ödedim. Ben Aynen. 2 perde oynayın lütfen. Ben daha çok kendimle karşılaşmak ya Evet. da bu oyunla ilgilenmek istiyorum diyor. Ki Evet. burada da bir yüzleşme var sizin oyununuzda da. Bence Ve bir çok- ayna tutuyor bence hepimizi. Acı mı oluyor peki? Acılı mı oluyor? Yani biz çıkarken nasıl bir ruh haliyle çıkacağız sizce? Hani pek çok soruyla çıkacağımıza eminim. Ya da bu meseleyle
nasıl mücadele edeceğimiz kafamızda tartacağımızı düşünüyorum. Hani bizi bir yola sokacak gibi geliyor bana. Yani bir şeylerle yüzleştikten sonra ancak çözüme Ben hemen kavuşuyoruz. kısaca sonra üstadlar cevap versin. Bence şöyle bir şey, ya bilmiyorum ne olur ama genel olarak düşünüyorum. Mesela bu oyuna gelen herkes ya performans izleyecek, ya performans değil, hikayeyi takip edecek ya da ikisini birden. Yani mutlaka takip edeceği bir şey var. Evet. Yani ben kendim düşünüyorum ya performansları da izleyeceğim. Ama bir yerde daldım hikayeyi takip edebileceğim. Evet. Bir yerde daldım ikisini birden bakabileceğim. Bence o yüzden çok etkili bir oyun. Size Bence düşünerek çıkacaklar. Evet. Yani Ay, kahkahalarla çıkmayacakları belli zaten de. Yine de bir soluk alma şeyi veriyor veriyor. sonunda. Yani Veriyor, bir yere yöneltiyor. Yani bizi Kesinlikle. o kadar da kaosun içinde bırakmıyor. Bırakmıyor. Güzel. Yani bilmiyorum. Biz hala böyleyiz yani. Yani Vallahi. bitmiyor. Bilmiyorum. Ama oyun daha hani yükleniyor, yüklenmeye Yükleniyor, devam daha ediyor yükleniyor tabii, şu daha anda. içinde bile neler bulacağımız. Ama tiyatronun da zaten en güzeli o. Ya evet, Bir de aynen tabii öyle. ki canlı performans. Canlı performans izlemek o kadar kıymetli bir şey ki. Mesela günümüzde özlediğimiz şeylerden biri de o. Hatta bence bir süre sonra canlı performans da bağımlılık yapıyor. Yani tabii benim işim gereği pek çok şeyi izlemek, takip etmek, dinlemek zorundayım ama mesela bir süre tiyatroya gitmediysem hani daha çok sinema röportajı yaptıysam mesela ay gideyim diyorum bir şey izleyeyim ya böyle kanlı canlı bir performans izleyeyim. Güzel de bir hikaye olsun. Çok da güzel oynasınlar falan. Yani öyle bir şevkle gidiyorum. İşte senfoni dinlemediysem senfoni orkestrası o gerçekten böyle bir süre sonra böyle bir rahatsızlık vermeye başlıyor bende. Ay gideyim de bir yaşadığımı hissedeyim diyorum. O ilk notalar basıldığında böyle kalbim küt küt atmaya başlıyor. O yüzden bence o da bir bağımlılık ama çok güzel bir bağımlılık. Öyle Yani bir canlı tarif etti ki performans. midemde bir karıncalanma yaşandı. Bir an İnanın bizler için de, sanatçılar için de bu böyle. Ya biz de karşımızda canlı, etli canlı insanlar olduğu zaman, reaksiyon verildiği zaman çok mutlu, yani çok daha etkileniyoruz. Yani bir tek tabii böyle bakıyorsun insan Tabii. bazen görebiliyor. Yüzüne ışık vuruyorsa o zaman o kadar gücümüze gidiyor ki Ay, gerçekten evet. çok kırılıyoruz ya. Gerçekten onu insanın çok anlamıyorum. Niye yani bu bakarsın? kadar bu kadar uzun Bağımlılık. süre çalışmışsın, etmişsin, bir şey anlatmaya çalışıyorsun. O zaman niye buraya geldin de bunu yapıyorsun oluyor. Yani gerçekten parantez içinde bunu da söyleyeyim iyi istedim dedin, yani. sen Çünkü çıkar. çok rahatsız oluyor insan ya. gerçekten. Çok gücüne gidiyor yani. Peki mesela şey oluyor mu sizde de? Mesela bazen çok acayip bir his. Seyirci galiba şu an düştü gibi bir his. Olmaz mı? Yoksa biz mi düşüyoruz? Olabilir. Tabii. Paralel Eğer de biz olabilir. düşüyorsak seyirci düşüyor. Seyirci çünkü bize kitleniyor herhalde başta. Hani dur bakalım ne yapacaklar. Biz eğer o beklentiyi karşılayacak bir enerjimiz yoksa ya da varsa da başta sonra düşürüyorsak onlar da Peki düşüyordur şey ne diye demek? düşünüyorum. Ya o zaman hani şey merak ettiğim bazen bugün seyirci şeydi ya, iyiydi. Evet. O ne? Çok ama genel insanların bir total Onun da enerji enerjisi Öyle oluyor. kalitesi Öyle bir var. enerji Karşılıklı oluyor işte. Yani kesinlikle. O o yüzden. günkü Doğru. bir genel enerjik kalitesi var. Başka bir gün başka türlü oluyor. Tabii ki. Hiç kimsenin, herkesin hiç ses çıkarmadan izlediği oyunlar oluyor. Acaba diyorsun bu nasıl aldılar? Nasıl? Bir oyunda da şakır şukur gülüyorlar aynı şeye. Biz aynıyız. Öyle sanıyoruz. Ama orada gülüyorlar. Öbür tarafta başka türlü Vallahi bu alıyorlar. dış etkenlere şey, de bağlı. Nihal'cim. İşte bu Yani etkileşim yolda zaten. gelirken çok trafikte mi kaldı? kadar Salonun doğru içi söylüyorsun, çok onu mu söyleyecek sıcak? tabii. Bunu Evet. aldı mı? Yani bunlar da çok önemli. Yani onlar da oraya geliyorlar. Kesinlikle. Bir O da bir para verip performans geliyorlar aslında. demek ki. O Evet. da seyircinin performansı kesinlikle. ve o güne ait bir performans. O yüzden de o %100 etkileşim önemli yani Ben canlı. oyuna gelmeden önce biraz uyuyorum bile. Yani uykunuzu alamayınca bile bir problem Tabii, çünkü. tabii. Kesin uyku çok önemli. Oyuna gelmek bir meziyet. O yüzden hani önemli bir şeymiş ya eskiden de bir oyuna gitmek yani. Tabii canım, hazırlanıp gitmek lazım. Tabii. Ne bileyim, Nasıl oynayacağız, konserse Tabii. parçalara bakarsın, tiyatroysa konuya bakarsın. Ve uyumak çok önemli. Ben de Gerçekten. bazen şey diyorum hani bu oyuna gitmeden cumartesi pazarsa izin günümse ya ben biraz hani uyuyayım, çok uykusuz gitmeyeyim ya da akşam oyuna gideceksem bugün biraz geç kalkayım, çok erken uyanmayayım. Seyircinin de hazırlanması gerekiyor. Seyircinin de sorumluluğu var bence. Evet, çünkü karşılıklı bir Evet. şey. Yani Aynen. imkansız tek taraflı olması. Beraber Aynen. diyorlar ya hani tiyatro iki şey olmadan olmaz. Oyuncu ve seyirci. Seyir. Tabii. İkimiz hiçbir şey olmasına gerek yok ama
Birbirimize ihtiyacımız var yani. Kesinlikle. Seyircinin de performansı sizin açınızdan önemli. Biz de bir performans sergiliyoruz Müthiş, neticede. müthiş bir şey O ya. trafiği aşıp o salona Tabii. gelinceye kadar yaşadıklarımız ve orada nasıl Ya. oturabiliyoruz o da şey. Onların da yaşadığı Salon da stres. önemli. Tabii tabii. Salon çok önemli. Onu kanaat getiriyorum. İşte koltuk aralığı ne kadar? Yanımda gıcırdıyor mu? Yanındaki insan öksürüyor Seviye mu? nasıl? Eğim var mı? Eğim var Görecek mı? mi? Göremiyor mu? Tabii. Ya bir Sonra sürü hangi şey var oyun tabii. için ne kadar büyüklükte bir salon? Evet. O kadar önemli evet. ki o. Nasıl? Oyunun yapısıyla ilgili olarak. Daha intim bir oyun olabilir. O zaman o çok büyük salonlarda yani dışa dönük bir oyun değildir. Evet. Böyle karakterlerin kendi içlerinde çok intim ilişkiler içinde oldu ya da daha gösteriye dayalı bir şeydi. Onun geniş olması lazım. Doğru. Küçük salonda olmaz o. Yani onlar önemli. Evet. Bazen işte zorunluluktan farklı tabii. salonlarda oynanıyor ya da işte küçük oyunsa büyük sahnede ya da büyük sahnede küçük, yani tam tersi de yaşanabiliyor. Benim bu oyunda hoşuma giden, ya başta da söylediğim gibi, ya Merve tek kişilik bir oyun da yapabilirdin. Hani, Ha evet. ama tek kişilik bir Yapabilirdim. oyun yapmadın. Neticede çok değerli oyuncularımızı yanına alarak bir mutluyum. oyun yapıyorsun. Burada da bir şey tercih yani, Tercih. değil mi senin Bu özellikle? benim tercihim. Hı hı. Şu anlamda söylüyorum. Tek kişilik oyun yapmak dediğim gibi çok önemli bir şey. Bir sürü nedenden ötürü. Ama ben yani herhalde göremeyebilirsiniz böyle uzun süre. Ben çünkü böyle seviyorum. Evet. Birlikte tiyatronun da ensemble beraber yapılabileceğini her zaman düşünüyorum. Mesela Selçuk abiyle oynarken, Nihal'le oynarken, Kerem'le, Bora'yla başıma bir iş geldiği an biliyorum ki partnerim yanımda çünkü gelebilir. Koca bir sahne. Evet. Tek başıma bir iş geldi ve onu kurtardım. Benim için hiçbir önemi yok. Evet. Benim için yok. Evet. Ama beraber bir şeyi kurtarmak gözümüzden bile anlıyoruz. Şimdi bu başka hiçbir şey yok benim için. Tiyatro benim için bu. Çünkü birlikte. Evet, aynen öyle. Benim için diye altını çiziyorum. Tek kişilik oyun çok zor bir şey. Ama bu güzel. Yani batsak da beraber, çıksak da beraber. Beraberiz yani. Bir de tek kişilik oyunların kulisleri hüzünlü Ay, olur. Hüzünlü. Ya evet doğru. Çünkü yani oyun çok da iyi geçse, olumsuz da geçse orada tek başına olmak iyi bir şey değil. Hiç. Bizim harika bir ekibimiz var. Müthiş. O asistanlar falan. Çok, çok, pırıl gerçekten. pırıl. Ekibimiz var. Hepsi Çok canavar gibi. Gözleri böyle ateş çıkıyor ya. Müthiş. Yani her an her şeyi koşturuyorlar ediyorlar. Ve tabii böyle birlikte ve uyumlu bir birlikte olup da iyi bir iş çıkarmışsan o bizim kalbimize, beynimize altın harflerle bu çok iyi oldu diye yapışıyor. Ve Çok provalar kolay da değil. Yani çok da zorlanıyoruz. Tartışıyoruz da bir şey diyoruz ama ben çok şey öğrendim. Tekrar ve tekrar. Yani sizlerin gelmesi de beni çok İbrahim'le zaten dediğim gibi 10 yıl sonra büyük hallerimizle çalışıyoruz. Bir sürü şey Büyük öğrendiğimiz hallerimiz. hallerimizle müthiş. Evet. Yani gerçekten çok mutluyum onunla çalıştığım için. Ama üstüne Selçuk abim yani inanılmaz zaten. Ben Evet. çok etkileniyorum. Çok. Nihal yıllardır izlediğim bir oyuncu. Benim yani öylesine yani bu kasta öylesine hayal etmedik yani. Evet, evet. Yıllardır izlediğim bir oyuncu ve bir şeyler söylüyor. Evet. Evet diyorum. Bir şeyler geliyor. Bence oraya şöyle bir şeyler diyor. Evet diyorum. Yani bu benim için önemli. Tek başıma yaptığım hiçbir şeyin önemi yok. Evet ama tek başına yaptıkların da bunu da sorayım sana tekrar. Burada da kayda geçsin diye soruyorum. Neticede Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülü almak çok çok önemli ve çok büyük bir şey. Ve ülkemiz için de çok güzel bir şey. Neticede bir Türk kadının orada ödül alması. Teşekkür ederim. Tüm bu ödülden sonra yer aldığın projeler, şimdi çıktığın sahne bir şey değişiyor mu? Yani sen gerçi senin karakterinde ne kadar etkiler bilmiyorum ama hani ben artık Cannes'da ödül almış bir oyuncuyum hissi geliyor mu? O neye karşılık geliyor? İşte ara ara şöyle bir şey. Bu ödülü işte 37 yaşımda aldığım için ve hayal hani söyledim. Daha önce hayal de etmemiş bile olabilirim. Ülkemdeki bütün ödülleri aldım. Bunların hayalimdeydi zaten. Keşke şöyle yapsam, Altın Portakal'a gitsem, Afife alsam. Zaten bunlar bir oyuncunun istediği şeyler ya da bilmiyorum isterler mi. Benim en azından sevdiğim şeylerdi. Ve bunları başarmışken bir de üstüne hiç hayal yani aklıma gelmemiş bir şey de yapınca yani şu üst nokta. Selçuk abinin yani şöyle bir şey yaşandı benim adıma. Bir süre minik bir depresyona girdim. Çünkü oraya geldim. Tabii. Evet. Çok tuhaf bir şey. Tam ifade edemiyorum ama böyle bir boşluk. Koca bir boşluk. Yani şey değil.
Bu üzerimde bir sorumluluk nasıl yapacağım? Oralarda bile değilim. Evet. Ben şimdi ne yapacağım? Yapacak bir sürü şey var. No, Evet. bitmedi ama böyle bir durmak. Evet. Ne olacak şimdi? Bir an yaşandı. Vallahi çok iyi Evet. halletmişsin. Hallettim. Çok iyi Sonra halletmişsin. Selçuk abi. Ya ilk karşılaşmamızda eski bir sarılıp evet. böyle bir ayaklar dolandı. Evet, çok böyle, seviyorum. keşke o bir Zaten. videoyu çekselermiş. Keşke. Ama sonra onu diyecektim. Hızlı toparladım. Ben Evet. her zaman yani hızlı toparlarım böyle Evet. şeylerden. Sonra da büyük bir tamamlanma. Çünkü yani istediğim bir şeydi. Bir de Floren Kar ve Ay'ın görüntü yönetmeni. Bazen bana şey der, ödüllerin bir önemi yok ama unuttuğun zaman bak neler başardığını Evet. gör. Evet. Bu seni havaya sokmasın ama bil, hatırla çünkü kendimizi çok fazla Evet. veriyoruz. Evet. İnsanın böyle hayatında inişleri çıkışları var. Ne olursa olsun. Tabii, Hangi muhakkak. yüksekliklere çıkarsan çık mutlaka orada kalma diye bir şey yok. Tabii ki. İniş çıkış var. Ama inişlerde kendini kötü hissettiğin zaman hatırlamak çok İşte bunu önemli bir dedim. şey. O yola devam etmek için harika bir hazine. Doğru. Tam olarak Evet. bunu bana mesajla bunu attı çünkü böyle zamanlarımız oluyor. Elbette. Ve en büyük yargıç da kendimiz olduğumuz için Tabii. maalesef yani. Evet. O öyle yerlerde iyi geliyor ama dediğim gibi işte ben yani çok hayalini kurduğum bir ekibin içindeyim. Oyun bundan sonra elimizden geleni yaptık. Çok iyi olmasını çok istiyorum ama zaten çok mutluyum. Evet. Burada da Zorlu PSM Evet. ve ID Pro'nun Evet. işbirliğiyle izleyeceğimiz bu oyun bu arada. Neticede güzel oyunlar izlemek, yeni oyunlar izlemek, farklı bakış açılarıyla iyi yönetmenlerin iyi oyunlarını, oyuncuların muhteşem performanslarını izlemek orada oturan bizlere de çok iyi geliyor. Özellikle de bu kadar çok şeyle mücadele ederken bağımlılıklarımızı konuştuk. Hayatta o kadar çok bağımlılığımız var. Biz sadece birkaç bağımlılığı bağımlılık olarak kabul ediyoruz. Ama çok bağımlılığımız var. Eminim bununla yüzleştireceksiniz bizi. Orada izlerken de ilk oyunda, şimdi seyirciler izlediğinde artık ilk oyun gerçekleşmiş, oynanmış olacak. Ama ben de böyle keyifle izleyeceğim ve kalbim, gönlüm sizden yana olacak. Ansambla bir kez daha Lütfen. konuşmak istiyorum Lütfen, ansambılımızla ilgili. lütfen. Çünkü onlar gerçekten bugün özellikle bir kere daha fark ettim. Tam bir kumpanya gibi çalışıyor. İnanılmaz. Burada dans ediyorlar, oradan çıkıp arka şeyi hazırlıyorlar. Bugün sabah geldim işte çay kahve şeysi hazır pırıl pırıl Müthiş çok ya. güzel. Yani bir tiyatronun arkasında ve önünde olması yapılması gereken her şeyi mükemmel bir biçimde aylardır Aylardır. çalışarak yapıyorlar. Çok yani yani. çok büyük bir şans. Çok büyük bir Böyle şans. güzel, Hepsine. coşkulu bir ansambımızın Tabii ki. olması. Gerçekten Harikalar. çok doğru söyledi. Çok önemli. Yani göreceksiniz Tabii. oyunda da her şeyi yapıyorlar. Duygulanıyorum. Tabii yıllardır hani pek çok tiyatroda, pek çok oyunda çalıştığınız için hepsinin farklı avantajları oluyor ya da farklı gruplarla çalışıyorsunuz. Hepsinin yeri ayrı ama bunun böyle güzel bir birliktelik Evet. olmuş. Onu görüyorum ben ve bu sahneye yansıyacaktır. Çünkü sahne arkasında olan her şey bence işte oturan Kesinlikle. seyirci. Kesinlikle. Yani biz Kesinlikle geçecek. hissediyoruz. Bence Yani nasıl sahneye yansıdığı önemli. Öyle de yansıyor bence. Ama çok güzel. Hepinizin gözleri parlıyor. Enerji muhteşem. Bu arada Nihal Hanım'ın hani hepimizin hayatında bence başka bir yeri var. Hani ben hani neredeyse Nihal Hanım'ı izleyerek büyüdüm diyeceğim ki sen Ben de de. öyle. Ben Yani Selçuk tabii. Bey'in de yeri ayrı Bilmem ama ne. hani burada hani rolünüzü biraz anlattınız ama ben şimdi sizden Nihal Hanım'ı anlatmanızı rica edeceğim. Bu başka bir enerjisi ve başka bir duruşu, ses tonu her şeyde çok başka. Başka. Çok önemli. Nihal'le biz Damda Kemancı'da da beraberdik. Yani çok sevdiğim arkadaşım. Ben tabii dansçılıktan geldim. Ve bu işe çok geç geldim. Onun için de belki daha fazla böyle tırmalıyorum, daha fazla sahip olmaya çalışıyorum. Ama tabii Nihal'in böyle dekordan başlayarak bütün tiyatronun en içinden çok böyle sindire sindire gelmiş olması gerçekten zaman zaman bir şu çocuklar şurayı şöyle yapalım, burayı bir daha alalım, hadi şuranın ezberini falan demesi gerçekten hepimizi çok iyi toparladı. etkiliyor. Yani onun için teşekkür ediyoruz. Çok. Bir de tiyatronun her şeyini biliyor. Selçuk bu Bey'in çok- dediği gibi her yerinden. Evet. Olacak iş değil. Mecburen. hakim olmak. Her şeyi. Mecburen. Yani gerçekten en son Nora 2'de de ben gene Nihal'i izlemiştim ve dedim ya ilk Evet. oturduğumda etsin kabul etsin diye dua böyle gözünün içine bakıyorduk. Yani o yüzden Teşekkür önemli bir şey. ederim arkadaşlar. Ne demek? Çünkü Evet. gerçekler.
Ama tüm o detayları bilmek, her şeye hakim olmak. Biraz önce Merve ile de çekimin öncesinde onu konuşuyorduk. Hani bazı insanlar vardır bir şey hiçbir zaman hani öylesine değilmiş gibi değil. Hani olması gerektiğinden de çok fazla bilir, her şeye hakim olur, herkesi uyarır. Hani iyi olsun diye sadece kendi sorumluluğunun dışında. Siz hani her şeye o kadar hakim olunca ister istemez her şeye de sirayet ediyor sizin o Tabii enerjiniz. sonuçta hepimiz birlikte buraya döneceğiz ve iyi bir şey göstermeye çalışıyoruz. Birey değiliz artık. Aslında Hani biz o yüzden o kendimizi- kaçınılmaz Kendimizi yani. bir kenara bırakıp oyunun iyiliği için gerçekten yani işte Polemik orası mı için. kesilecek? Kesilsin çünkü ben 2 laf daha söylemeyeyim ya ama o daha iyi olsun. Yani seyirciye yansıtabilelim yani. Onun için buradaki güzellik o Bir aslında. de Biz yönetmenimiz buna çok açık. ya yönetmen inanılmaz. İbrahim gerçekten inanılmaz. çok açık. Ben bir insan. İbrahim'e dedim çok ki genç ama hakikaten Evet. hem çok geliştiriyor kendini sürekli olarak Böyle ve oyun bu yapıyor. ilişkilere çok açık. Evet, ben Bu İbrahim'e önemli. dedim ki bak dedim bu yaştan sonra ben senden ders alıyorum üstelik para vermiyorum. Belki üzerinde de para alacağım herhalde falan. Şunu da söylemek istiyorum. Yaşım ilerlediğinde Nihal ve Selçuk abi gibi olmak istiyorum. Çünkü bedenleri, yani bir oyuncu, bir sanatçının nasıl olması gerektiğinin örneği ikisi de benim için. Kendine ne kadar bakabilirsen her anlamda. Çünkü Nihal'le mesela her sohbet ettiğimde evet işte aynı şeyleri düşünüyorum. Benim büyük halim çünkü. Sadece düzgün ifade edemiyorum. Selçuk abi her baktığımda aynı insanlık inanılmaz ve bedenini yani olacak iş değil. Bir sanatçı olarak yani bir burada sahnede yaptığı şeylere inanamazsınız. Abartmak için demiyorum ama gerçekten önemli bir şey. Abartılması Muhakkak. gereken bir şey çünkü ben de yaşım ilerledikçe bu işi yapmak istiyorsam bu şekilde kalmam gerekiyor. Ve diğer bütün oyuncu arkadaşlarımı da övmek istiyorum ama zaman olmayabilir. Bir de dediğim gibi İbrahim Çiçek benim çok önemli benim hayatımda Evet. zaten. Biz çok fazla şey yaşadık birlikte. 10 yıl sonra dediğim gibi büyük hallerimizle yeniden birlikteyiz ve böyle çok duygusal oluyor bazen. Bambaşka bir yere taşıdık bence enerjilerimizle her şeyi ve bilgimizle. O yüzden bu oyun ekstra da önemli benim için ve onun için. Evet, kendi kişisel tabii. yolculuğunuzda, sanat yolculuğunuzda çok önemli. Kocaman bir oyun Birlikte yaptı olmanız yani. da çok güzel bence. Tekrar. Evet, bence de. Yani dediğim gibi ben de İbrahim'in oyunlarını çok beğenirim. Senin oyunculuğun öyle. Zaten burada 2 tane duayen oyuncumuz da var. Kast çok iyi. Evet. Dekor şu anda bir kısmını İnanılmaz görüyoruz ama yapıldı. eminim burada da harikalar yaratıldı. Çok teşekkürler. Biz Ellerinize teşekkür sağlık Biz teşekkür şimdiden. ederiz. Sağ olun. Çok Röportaj mersi. için de, bu Harikaydı. sohbet için de çok memnun oldum gerçekten. Birlikte olmak, sizleri kanalımda ağırlamak Biz de çok iyi ki Aynen. ağırladık. çok keyifliydi. Biz çok teşekkür teşekkürler. ederiz. Sağ olun. Evet, Aysun Öz'de başka şeyleri izlediniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İnsanlar, mekanlar, nesnelerde, Zorlu PSM'de, sahnede mutlaka izleyin.